Kur'an, insanlığa sadece manevi rehberlik sunmakla kalmadı, aynı zamanda yüzyıllar sonra bilim tarafından keşfedilecek gerçekleri de yüzyıllar önce işaret etti. Şimdi, evrenin sırlarını ve insanın yaratılışını bir araya getiren bu olağanüstü hakikatleri beraber keşfetmeye hazır olun. Her ayette saklı bilimsel mucizeler, ilahi bilginin gücünü gözler önüne seriyor. Bu eşsiz yolculukta aklınızı ve kalbinizi hayrete düşürecek gerçeklerle buluşacaksınız. Kur'an, evren ve insan yaratılışının en doğru bilgilerini kısa ve öz şekilde içeren bir kitaptır. Her asrın değer yargıları farklıdır ve günümüzde en önemli değerlerden biri bilimdir. Bilimi inançsızlıklarına kalkan edenler, bilim sanki dinlere alternatifmiş gibi gösterirler. Allah, Kur'an'daki bilimsel mucizelerle bu dönemin iman etmek isteyen insanlarını desteklemiştir. Önceki insanlar bu mucizelerin manasını bilmeseler de inkar etmemişlerdir. Kur'an'daki bilimsel gerçekler genelde bir cümleyle anlatılır ve detaya girilmez. Bilim bu bilgiyi bulduğunda Kur'an'daki ayetin mucizevi olduğunu anlarız. Kur'an en büyük mucizedir. Kur'an'daki ipuçlarından yola çıkıp bilimi önceden keşfetmek zordur. Bunların bilimden önce dillendirilmesi gerekir. İlim, Allah'ın yaratma sanatının adıdır ve bu, evrenin yöneticisi olarak koyduğu kanunlardır. Bu kanunlara dini literatürde sünnetullah denir. Mucizeler ise Allah'ın fizik kanunlarını kullanmadan olmayacak bir olayı peygamber eliyle göstermesidir. Bu olaylar bilmediğimiz evrenlerin kanunlarıyla gerçekleşir. Mucizelerde nedensellik aranmaz. Örneğin Hz. Musa'nın denizi yarması veya Hz. Meryem'in mucizevi doğumu bilimle açıklanamaz. Fizik kurallarıyla açıklanması imkansızdır. Aynı şekilde Hz. Salih'in devesinin kayalardan çıkması da bilimin dışında gerçekleşen olaylardır. Ancak bazı peygamberlerin işleri olağanüstü görünse de fizik kanunları dahilindedir. Örneğin Hz. Süleyman'a hayvanların dili öğretilmiş veya rüzgarın yolculukta kullanılması. Bu, bilimle anlaşılabilir ve keşfedilebilir. Allah, mucizeleri ve peygamberlerin harikalarını bilimle araştırmamız için bizlere yol gösteriyor. Kuantum kuramı, atom altı parçacıkların konum ve zamanının tahmin edilemediğini ortaya koyar. Bu parçacıklar, ışık hızına bağlı kalmadan evrenin farklı köşelerinden birbirlerini etkileyebilir. Zaman kavramı da yoktur. Gelecekteki seçimlerimiz bu parçacıkların karakterini etkileyebilir. Einstein bu gizemli etkiye hayalet etkisi demiştir. Bu durum, evrenin ve kaderimizin oldukça karmaşık mekanizmalarla düzenlendiğini gösterir. Kur'an'da, iyilikler Allah'tandır, kötülükler nefsinizdendir buyruluyor. Yani, başımıza gelen olaylar çoğunlukla kendi tercihlerimizden kaynaklanır. Ancak kuantum kuramı, gelecekteki tercihlerimizin geçmişteki durumlarımızı da belirleyebileceğini gösterir. Taha suresinde Musa'ya belirlenmiş bir kaderle buraya gelmiştin deniyor. Bu, kuantum kanunlarındaki ters nedenselliği hatırlatır. Kader, zamandan bağımsız bir gerçekliktir ve insanın hayatı, kendi tercihlerine, başarılarına veya başarısızlıklarına bağlı olarak örülür. O halde kader konusunda Allah'ın bildiği kaderi neden yaşıyoruz denmez. Çünkü kader, zamandan bağımsız olarak bir bütündür ve kendi yaptıklarımızın bir sonucudur. Kur'an-ı Kerim'de kara ve deniz kelimelerinin toplam 45 defa geçtiğini biliyor muydunuz? Kara için 13, deniz için 32 defa. Ancak daha da büyüleyici olan bu iki kelimenin arasındaki orandır. Kara ve deniz kelimelerinden geçen toplam kara oranı yaklaşık %28,89, deniz kelimesinin oranı ise yaklaşık %71,11'dir. Şimdi bu oranların anlamı nedir diye düşünüyor olabilirsiniz. Aslında bu oranlar dünyamızı oluşturan kara ve deniz miktarını temsil ediyor. Kur'an'daki en küçük detayların bile bu kadar büyük anlamlar taşıması ve Allah'ın muhteşem yaratışını yansıtması gerçekten şaşırtıcı.
Kehf suresi 11. ayette çok ilginç bilimsel bir gerçeğe işaret edilmektedir. Şöyle ki, ayette geçen vurduk ifadesinin Arapçası darabe fiilidir. Yani kulağa vurmak denildiğinde kulağın duymasının engellenmesi anlamı taşımaktadır. Bilim adamlarının keşiflerine göre insan uyurken aktif olan tek duyu organı kulaktır. Uyanmak için saatin alarmına ihtiyaç duymamızın sebebi de budur. Diğer duyu organları uyku esnasında aktif değildir. Dolayısıyla Yüce Allah ashabı Kehf ile ilgili olarak kullandığı kulaklarına vurduk ifadesinin hikmeti, söz konusu gençlerin işitme duyularının kapatıldığına ve bu yüzden uzun yıllar uyanmadan uykuda kaldıklarına işarettir. Kur'an'da bahsi geçen Ashab-ı Kehf kıssası birçok bilimsel gerçeğe işaret etmektedir. Kehf suresinde 3 asır uykuda kaldıkları bildirilen Ashab-ı Kehf'ten bahsetmekte ve Yüce Allah'ın onların bedenlerini sağ ve sol yanlarına çevirdiğini bildirmektedir. Uykuda sağ ve sol tarafa çevrilmenin hikmeti çok yakın bir tarihte keşfedilmiştir. Uzun süre aynı yatış pozisyonunda kalan insanlar ciddi sağlık problemleri ile karşılaşırlar. Kan dolaşımında komplikasyonlar meydana gelmesi, deride yaraların oluşması, yatılan yüzeye temas eden bölgelerde kanın pıhtılaşması gibi uzun süre aynı pozisyonda yatıldığında meydana gelen yatak yaralarına basınç yaraları denir. Çünkü çok uzun süre aynı pozisyonda yatıldığında vücudun belli bir bölgesine uygulanan sürekli basınç kan damarlarının sıkışıp kapanmasına neden olabilir. Bunun sonucu olarak deri ölmeye başlar. Kur'an'da 1400 yıl öncesinden şaşırtıcı bir bilimsel gerçek ortaya konulmuştur. Bu gerçeği bilim adamları yakın zamanda keşfetmişlerdir. Bu bilgiyi ilk olarak 1880'de Francis Galton keşfetmiştir. Allah Kıyamet suresinde şöyle buyurur: "Yoksa insan onun kemiklerini toplayıp bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, biz onun parmak uçlarını dahi düzenlemeye kadiriz." Bu, bugün arkeologların yaptığı gibi tek bir kemikten bile görünümü geri yüklemek ve dinozorları restore etmek mümkün olduğunu göstermektedir. Bu gerçek, Kur'an'ın Allah'tan geldiğini ve insanlar tarafından yazılamayacağını bir kez daha kanıtlamaktadır. Müslümanlar olarak biz, varlığımızı oluşturan en küçük zerreler de dahil, evrendeki her şeyi Allah'ın yarattığına inanıyoruz. Ve bilim ilerledikçe, Kur'an'daki bu ifadelerden ne kadar çoğunun modern bilimsel teoriler tarafından doğrulandığını görmek şaşırtıcıdır. Böyle bir teori, parçacıkları küçük, titreşen sicimler olarak tanımlayan sicim teorisidir. Nisa suresi 49. ayetinde en küçük zerreden bahsetmiş olması ilginçtir. Burada, salih insanların iyiliklerinin bir fitil veya iplik gibi bir yapı kadar küçük olsalar bile zayi olmayacağını belirtir. Bu, sicim teorisinde sicimlerin nasıl tanımlandığına çok benzer. Üstelik aynı surenin 124. ayeti, bir sicimin en küçük titreşimi olan koparmadan söz eder ve yine bunun, sicim teorisinin bir parçacığın kütlesiyle titreşim arasındaki ilişki hakkında söyledikleriyle ne kadar örtüştüğünü görmek şaşırtıcıdır. Ateş kasırgası mucizesi, Kur'an'da Bakara suresi 266. ayette ateşli kasırgadan yani hortumdan bahsedilir. Ayet, bahçedeki yangının ateşli bir kasırga ile bahçeyi yakmasını bir misal olarak verir. Ateşli kasırga, nadir görülen bir doğa olayıdır. İlk kez 2003 yılında Avustralya'da Canberra orman yangınları sırasında doğrulandı. Bu tarihe kadar varlığından kimse emin değildi. İlginç bir şekilde 2003 yılından sonra bu fenomen sıkça gözlenmeye başlandı. 2018'de Kaliforniya'daki kar yangınında ve 2020'de Nevada'daki Loyalton yangınında ateşli kasırga vakaları rapor edildi. 2003 yılına kadar olup olmadığı bile doğrulanamayan bu nadir doğa olayını Kur'an nasıl bildirdi? Fitoplanktonlar, tıpkı ağaçlar gibi fotosentez yaparak oksijen üretirler
ve hem deniz hem de kara canlılarının yaşamasını sağlarlar. Fitoplanktonlar, güneş ışığını alarak oksijen üretir ve havadaki oksijenimiz güneşe bağlıdır. Güneş sönerse, dünyadaki oksijen bir müddet sonra tükenir. Araştırmalara göre, fitoplanktonlar en yoğun oksijeni sabah saatlerinde üretirler. Güneş yükseldikçe zararlı etkiler fitoplanktonlara zarar verir ve oksijen üretme hızları düşer. Sabah saatleri oksijenin en hızlı üretildiği zaman dilimidir. Adeta dünyanın nefes almaya başladığı, ciğerlerine oksijeni çektiği zaman dilimidir. Ve andolsun nefes almaya başlayan sabaha. Kur'an'ın bu gerçeği nasıl bildiği, 1400 yıl önce yazılmış bir kitabın bu kadar doğru bilgilere sahip olması bir mucizedir. Kur'an'da tek bir bilimsel çelişki bulunmazken, çok sayıda mucizevi bilgi yer almaktadır. Sonra meyvelerin hepsinden ye de, Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarına gir. Arılar, dünya üzerindeki en iyi navigatörlerdir. Kovanlarını nasıl buldukları uzun süredir araştırılıyor. Arılar, güneşin açısını sürekli ölçerek yönlerini bulurlar. Bunu insan beyni yapamaz. Arılar, vücut büyüklüklerine göre uzun mesafeler kat eder ve akşam olunca milyonlarca çiçek ve ağaç arasından şaşırmadan kovanlarına dönerler. Bu yeteneği insana kıyaslarsak, ülkeler arasında kanatlarla uçup, akşam evine kolayca dönme yeteneği olarak tarif edebiliriz. Arılar, kovanlarından uzaklaştıklarında zikzaklar çizerek hareket eder, fakat geri dönerken en kestirme yolu bulurlar. Bilim insanları bu yeteneğe seyahat eden satıcı problemi diyor. Kovana döndüklerinde buldukları çiçek bahçesini diğer arılara haber vermek için mental navigasyona ihtiyaç duyarlar ve koordinat bilgilerini kolayca transfer ederler. Bilim insanları bu konuda, arılar gibi küçük beyinli hayvanların karmaşık ve esnek davranışları nasıl başardığını anlayabilirsek, bu bilgileri yapay zeka ve gelişmiş robotların gelişiminde kullanabiliriz. Baltık Denizi ve Alaska Körfezi'nde birbirine karışmayan iki deniz örneği görüyoruz. Baltık Denizi'nin suyu, Kuzey Denizi'ne göre daha az tuz içerdiği için bu iki deniz arasında gözle görülebilen bir haloklin bariyer oluşur. Google haritalardan 55. enlem ile 19 ve 20. boylam koordinatlarına baktığınızda Baltık Denizi'ndeki Gdansk Körfezi'ni göreceksiniz. Bu körfezin dibinde büyük bir tatlı su havuzu var. Tuzlu Su Denizi'nin içinde bir tatlı su denizi. İlginç olan, Kur'an'da 55. sure 19 ve 20. ayetleri de tam bu haloklin olayından bahseder. Ve bu ayetlerin koordinatları da tam bu denizin dibindeki tatlı su havuzunu gösteriyor. Peygamber devrinde bilinmesi mümkün olmayan bu olayın, Baltık Denizi ve özellikle Gdansk Körfezi'ni tam olarak göstermesi nasıl açıklanabilir? Her şeyi tesadüfle açıklayanlar, buna da mı tesadüf diyecek? Kur'an'daki bu bilimsel mucizeyi gördükten sonra hala tesadüf diyebilir misiniz? Alak suresi 16. ayette perçem kelimesi geçer. Hayır, hayır, eğer bu yaptığından vazgeçmezse derhal onu o yalancı, günahkar perçeminden, alnından yakalarız. Peki neden alın için yalancı ve günahkar deniyor? Bilimsel araştırmalar, yalan söylemenin beynimizin prefrontal korteks bölgesinde gerçekleştiğini gösteriyor. Bu bölge, tam da alnımızın, yani perçemimizin olduğu yerdir. Yapılan birçok çalışma, patolojik yalancıların prefrontal korteksinin normalden daha büyük olduğunu ve yalan söylerken aktifleştiğini ortaya koymuştur. Örneğin, Young ve ekibi, yalancıların prefrontal kortekslerinde %22-26 oranında artış olduğunu buldu. Ayrıca, MR cihazlarıyla yapılan deneyler de yalan söylerken prefrontal korteksin aktif olduğunu doğruladı. Kısaca görüldüğü gibi, beynin yalan söyleme merkezinin perçem bölgemizde bulunan prefrontal korteks olduğu yapılan çok sayıda çalışma ile gösterilmiştir. Bu bir Kur'an mucizesidir. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü insanların kabirlerinden çıkışı çarpıcı bir benzetmeyle açıklanır. Ayet şöyle der:
gözlerinin feri sönmüş, baygın bakışlı halde yayılmış çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar. Bu ayetteki çekirge benzetmesi aslında derin bir biyolojik gerçeği yansıtır. Çekirgeler, yumurtalarını toprağın yaklaşık 10 santimetre altına bırakır. Yumurtadan çıkan çekirgeler, yeryüzüne hızla fırlar. Çekirgelerin bu davranışı, insanların kıyamet günü kabirlerinden çıkışına benzetilir. Her iki olayda da toprağın altından hızla yeryüzüne çıkma hareketi vardır. Bu, Allah'ın hikmet dolu yaratışını ve Kur'an'daki benzetmelerin derinliğini gözler önüne serer. Bu benzetme, sadece biyolojik bir olguya değil, aynı zamanda kıyamet gününün dehşet verici hızına ve kaçınılmazlığına da dikkat çeker. Geri döndüren göğe yemin olsun. Acaba gökyüzünün geri döndürme özelliği ne manaya gelir? Troposfer tabakası yeryüzünden yükselen su buharının yoğunlaşıp yağış olarak yere geri dönmesini sağlar. Manyetosfer tabakası ise Güneş'ten ve diğer yıldızlardan yayılan zararlı radyoaktif parçacıkları yeryüzüne ulaşmadan uzaya geri döndürür. İyonosfer tabakası yeryüzünden yayınlanan radyo dalgalarını bir uydu gibi yeryüzünün farklı bölgelerine geri yansıtarak telsiz konuşmalarının, radyo ve televizyon yayınlarının uzak mesafelerden izlenebilmesini sağlar. Stratosferin alt tabakası olan ozonosfer uzaydan gelen radyasyon ve zararlı ultraviyole ışınlarını yansıtarak yeryüzüne ulaşamadan uzaya geri dönmelerini sağlar. Allah, kimi hidayet etmek isterse, onun göğsünü İslam'a genişletir. Kimi de saptırmak isterse, gökyüzüne yükseliyormuş gibi göğsünü dar ve sıkıntılı yapar. Böylece Allah, iman etmeyenleri azaba mahkum eder. Havacılık ve uzay bilimleri, bir insanın dünya yüzeyinden gökyüzünün üst katmanlarına yükseldiğinde bazı hipoksi semptomlarına maruz kaldığını göstermiştir. Bu durumda, Kur'an-ı Kerim'in de bahsetmiş olduğu gibi, göğüs bölgesinde yoğunlaşan bir sıkışma hissi meydana gelir. Çünkü havaya yükseldikçe, hava basıncı düşerken, oksijen de azalır. Başta göğüste daralma olmak üzere semptomlar ortaya çıkmaya başlar. Onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Biz ay için konaklayacağı menziller var ettik. Sonunda kurumuş bir hurma dalı gibi olur. Ayın evreleri ve yörüngesi, Kur'an'da menziller olarak tarif ediliyor. Kurumuş bir hurma dalının kıvrımlı şekli, ayın yörüngesine benziyor. Bugün uydu görüntüleriyle ancak görebildiğimiz bu hareketi, Kur'an mükemmel bir benzetmeyle anlatıyor. Oysa kadim Yunan medeniyetinin yetiştirdiği bilim adamlarının kitapları bile hurafelerle dolu olduğu anlaşıldığı için bugün okunmuyorken, okuma yazma bilmeyen bir peygamberin sunduğu Kur'an, bilimle sürekli teyit ediliyor. Kur'an'ın büyüklüğü, her geçen gün ortaya çıkan bilimsel gerçeklerle insanları sarsıyor. Kur'an'da Allah, boş laf söylemez ve olmayacak bir olayı ümit verir tarzda bildirmez. Peki, gerçekten devenin iğne deliğinden geçmesi mümkün mü? Fizikteki gelişmeler bize göstermiştir ki, maddeler atom altı parçacıklardan yapılmıştır. Bu parçacıklar, bazen dalga gibi hareket eder ve her türlü bariyeri aşabilir. Bu olaya kuantum tünelleme denir. Kuantum tünellemede, bir parçacığın bariyeri aşması, tamamen olasılıklara dayanır. Fotosentez, koku alma ve yıldızların füzyonu bu mekanizmayla gerçekleşir. Ancak atomlar birleşip kompleks yapılar oluşturdukça kuantum tünelleme ihtimali çok zayıflar. Örneğin bir insanın herhangi bir nesnenin içinden geçmesi çok düşük bir ihtimaldir. Bu gerçekler cehennemin ebedi bir yurt oluşunu ve bu ebedi bekleyişte devenin iğne deliğinden geçmesiyle örtüşür. Kur'an, deve örneğini vermiştir çünkü madde ancak dalga gibi davranırsa başka bir maddenin içinden geçebilir. Devenin şekli, dalga yapılarıyla benzerdir. Muhtemelen Belkıs'ın tahtını Süleyman'ın huzuruna getiren bilge, kuantum tünelleme ilmini biliyordu. Kur'an'da
ne güneşin aya yetişmesi gerekir, ne de gecenin gündüzün önüne geçmesi mümkün olur. Hepsi bir yörüngede yüzmektelerdir. Ayeti yer alır. 2014'te Profesör Stefano Liberati ve Macchione, uzayın sıvı özellik gösterdiğini ve tüm evrenin bir süper sıvı içinde yüzdüğünü açıkladılar. Bu süper sıvının viskozitesi, yani akışkanlığı neredeyse sıfıra yakındır, bu yüzden hissedemiyoruz. Uzay sıvı içinde olduğundan dolayı fotonlar bir dalga şeklinde ilerleyebiliyor. Tıpkı suya taş atınca dalgalar oluştuğu gibi, evrende de maddeler bu süper sıvı içinde dalga şeklinde hareket edebilir. Bu sıvıya esir maddesi deniyor ve evrenin yerçekimi kuvvetini açıklamada önemli bir rol oynadığı düşünülüyor. Hele o can boğaza dayandığında, o vakit siz can çekişene bakar durursunuz. Biz ona sizden daha yakınız fakat siz göremezsiniz. Ölüm anında insanlarda bazı semptomlar görülür. Bunlardan biri de yutma refleksinin kaybolmasıdır. Bu olay ani ölümler için geçerli değildir. Kişi ölmeye başladığında beyin sırayla vücudun organları üzerindeki kontrolünü kaybeder. Hayır, artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında, işte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Can boğaza dayandığında ifadesi, ölümde vücudun kontrolünün aşamalı olarak kaybedildiği bir süreci anlatıyor. Günümüzde yapılan araştırmalar da beyin ölümünün fizyolojik sürecini bu şekilde açıklıyor. Beyin ölümünün gerçekleştiğini gösteren en son nokta, göz ışık refleksinin kaybolmasıdır. Yani göze tutulan ışığa karşı göz bebeği küçülmüyorsa, beyin ölümü tamamen gerçekleşmiş demektir. Bitkiler, Kur'an-ı Kerim'in Taha suresi 53. ayetinde erkek ve dişi üreme organlarına sahip olup onlara erkek ve dişi kimliği kazandırmaktadır. Ayette ezvaç kelimesinin çiftler ve çoğulu, eş anlamına gelen zevçtir. Bilim adamları bitki üremesine ilişkin bu anlayışı doğruladılar, çiçekli ve tohumlu bitkilerde erkek ve dişi üreme hücrelerinin bulunduğunu, bunların erkek ve dişi organlar tarafından üretildiğini keşfettiler. Dişi organlar, dişi üremeyi içeren küçük ve yuvarlak tohum ovüllerine sahip bir yumurtalık içerir. Hücreler erkek üreme hücrelerini içeren polen taneleri üretirken, polen taneleri rüzgarlar veya hayvanlar tarafından taşınır ve bir tüp aracılığıyla yumurtalıkların yumurtalıklarına ulaşır, erkek ve dişi üreme hücreleri birleştiğinde tohumlar oluşur. Ancak botanikçiler aradaki farkı keşfedebilmişlerdir. Kafirin amelinin durumu, derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. O karanlığı bir dalga örter, o dalgayı da başka bir dalga örter. Onun üzerinde de bulutlar vardır. Birbiri üstüne geçmiş karanlıklar, okyanusların derinlerinin karanlık olduğu, ancak modern ekipmanlarla yapılan dalışlarla anlaşılmıştır. Yeni araştırmalar, okyanusların altında tsunami gibi dev dalgaların oluştuğunu göstermektedir. Bazı dalgalar, 500 metre yüksekliğinde dağlar gibi olup çıplak gözle görülememektedir. Norveçli kaşif Fridtjof Nansen, 1893'te gemisinin kontrolünü kaybettiği bölgede bu dev dalgaları keşfetmişti. Okyanus bilimci Karl Helfrich, yoğunluk farklarından dolayı okyanusların altında birbirine karışmayan sular olduğunu ve bu suların basınçla dev dalgalara dönüştüğünü belirtmiştir. İlginç bir konu da bu dalgaların ancak derin denizlerde, yani okyanuslarda ortaya çıkması ve ayetin sadece deniz demeyip yanına derin kelimesini eklemesidir. Kur'an'da demiri indirdik ifadesinin iki anlamı vardır. İlk olarak demir yaşlı yıldızlarda oluşur ve süpernova patlamalarıyla galaksiye yayılır. Dünyamızdaki demir bu süpernova patlamalarından gelmiştir. Güneşimizin ısısı bile demir oluşturmak için yeterli değildir. Bu yüzden demirin uzaydan geldiği doğrudur. İkinci olarak, demir sadece silah yapımı için değil, yaşam için de gereklidir. Demir eksikliği anemiye yol açar ve yaşamı tehlikeye atar. Demir,
Tüm bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar için gereklidir. Yaşam için bu kadar önemli başka bir element yoktur. Bilim insanları son yıllarda yağmurlarla dünyaya düşen demiri araştırdı. Çöl tozları bulutlara taşınarak yağmurla dünyaya iner. Bu tozlar, ekosistem için gerekli olan demiri sağlar. Çöller, ekosistemin devamı için önemlidir. Kur'an'ın ifadesi, son 20 yılda anlaşılan bu bilimsel gerçeği doğrular niteliktedir. Kur'an'da sizin için hayvanlarda da ibret vardır. Size onların karınlarındaki dışkı ile kan arasından arı, duru, içenlerin boğazından kolayca geçen bir süt içiriyoruz denir. Bu ayet, sütün nasıl oluştuğunu açıklar, besinler bağırsaklarda sindirilir, emilir ve kana karışır. Kan, bu besinleri hayvanın memelerine taşır, burada süte dönüşür. Sütün oluşması önce bağırsaklardaki dışkının sindirimi ve kana karışması ve daha sonra kanla memeye gelen bu maddelerin süzülüp süte dönüşmesiyle olur. Sütün kandan geldiğini bilmek o zamanlar şaşırtıcıydı ve bugün bile birçok kişi bu gerçeği anlamakta zorlanıyor. Kur'an'ın bu bilimsel gerçeği yüzyıllar önce bildirmesi dikkat çekicidir. Kur'an-ı Kerim, Necm suresinin 49. ayetinde Şira yani Sirius yıldızından bahseder. Bu yıldızda yaşadığı inanılan tanrılara tapanları uyarmış ve onların tanrı olmadığını, Şira'nın Rabbinin de Allah olduğunu bildirmiştir. Sirius, farklı kültürlerde yay ve ok ile ilişkilendirilmiş, Babil, Çin, Mısır ve Pers mitolojilerinde önemli bir yere sahip olmuştur. Sirius'un bilimsel olarak iki yıldızdan, Sirius A ve Sirius B'den oluştuğu, bu iki yıldızın 49,9 yılda birbirlerinin etrafında yay benzeri bir hareketle döndüğü tespit edilmiştir. Bu, Necm suresinin 9. ayetindeki yay şeklinde sarkan ifadesiyle bahsetmektedir ki, eski müfessirler bu ayetin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miracından bahsettiğini bildirmişlerdir. Asur-Babil geleneğinde Sirius'a yay ve ok isimleri verilmiş, Çin'de yay ve ok anlamına gelen Huşi olarak adlandırılmış, Mısır Dandera Tapınağı'nda ise yay ve okla temsil edilmiştir. Andolsun, içinizden cumartesi yasağı konusunda haddi aşanları biliyordunuz, biz onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Allah, İsrailoğullarına dünya malına olan aşırı hırslarını dizginlemek için haftada bir gün sadece ona yönelmelerini, çalışmayı bırakıp ibadet etmelerini emretmiştir. Bu, onların kalplerindeki açgözlülüğü törpülemek ve nefislerini terbiye etmek içindi. Ancak bazıları bu yasağı çiğneyerek dünya nimetlerine yönelmişlerdir. Allah da onlara aşağılık maymunlar olun diyerek bu davranışlarının neticesini göstermiştir. Maymunlar hırslarıyla bilinen hayvanlardır. Avcılar bir kabağa meyve koyar ve maymun meyveyi almak için elini kabağa sokar. Ancak elini çıkaramaz çünkü meyveyi bırakmak istemez. Bu açgözlülük onu avcıların eline düşürür. İşte bu, mal ve mülk hırsının insanı nasıl zelil bir duruma düşürebileceğinin simgesidir. Bu yüzden Allah, onları açgözlülüklerinden dolayı maymunlara benzeterek, insanların bu dersle ibret almalarını sağlamıştır. Tevrat'la yükümlü kılındıkları halde, onun gereklerini yerine getirmeyenlerin misali, koca koca kitapları yüklenen eşeğin misali gibidir. Bu ayette Allah, Tevrat'ı taşıyan fakat gereklerini yerine getirmeyen kişileri, kitapları yüklenen eşeklere benzetiyor. Bu benzetme, hakaret amaçlı değil, bir gerçeği yansıtıyor. İsrailoğulları, öğrenmeye meraklı ve bilgiyi taşımada başarılı bir millet olarak bilinirler. Bugün bile birçok ünlü bilim insanı ve zengin kişi Yahudi kökenlidir. Ancak Tevrat'taki bazı emirleri işlerine gelmediği için görmezden geldikleri de bilinir. Kur'an bu durumdan dolayı onları kınar. Eşekler öğrenmeye yatkın hayvanlardır ve hayat boyu öğrenmeye devam ederler. Ancak öğrendiklerini uygulamada kendileri için iyi olup olmadığını önemserler.
Bazen sahipleri zorlasa bile kendi mantığına uymadığı için bir işi yapmak istemezler, bu yüzden bazen inatçı olabilirler.